Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizin için muhteşem lezzetli bir patlıcan yemeği tarifi hazırlayacağım. Tam bir yaz lezzeti ve yapımı inanılmaz pratik bir tarif. Hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle bu tarifim için 3 tane şöyle uzun ince patlıcan kullandım. Çok kalın olmasını istemiyorum. Hem pişmesi açısından hem de görüntüsü açısından. Patlıcanlarımı güzelce yıkadım. Saplarını ayıklıyorum ve alacalı şekilde soyuyorum. Tamamına aynı işlemi yapıyorum. Ve şöyle göz kararı ortalama 3'e bölüyorum. Hemen ardından patlıcanlarımdan bir tanesini elime alıyorum ve şöyle derin bir çarpı yapıyorum. Tamamen birbirinden koparmıyorum. Bir kısmını birleşik bırakıyorum. Geri kalanını bu şekilde kesiyorum ve önden hazırladığım tuzlu suyun içerisine atıyorum. Tamamına aynı işlemi uyguluyorum ve suyun içerisine bırakıyorum. Ben diğer malzemelerimi doğrarken patlıcanlarım da acı suyunu bırakmış olacaktır. Yaz tarifi olduğu için de şöyle taze kıl biberlerden kullandım. 8-10 tane kıl biberimi gelişi güzel irili ufaklı doğruyorum. Domateslerimi de aynı şekilde saplarını ayırıyorum ve kabuklarından da kurtuluyorum. Yemeklik doğruyorum. Bu arada arkadaşlar içerisine daha fazla da domates kullanabilirsiniz. Lezzetini arttıracaktır muhakkak. Benim elimde kalan son 2 tane domatesim vardı ve ben bunları kullanmak durumunda kaldığım için böyle yaptım. Daha fazla da kullanabilirsiniz. Hemen ardından irice bir soğanımı piyazlık doğruyorum ve onu da kenara alıyorum. Bir de dereotu maydanozum var. Onlarla da aynı şekilde minik minik doğruyorum. Hemen ardından 3 diş sarımsağım var. Sarımsağımı da aynı şekilde bıçakla doğruyorum. İsterseniz bu aşamada ezici de kullanabilirsiniz ama ben böyle dişe gelsin istediğim için bu boyutlarda doğradım. Doğrama ve hazırlık işlemlerim bittikten sonra pişirme işlemine geçiyorum. Patlıcanlarımı az yağda her tarafını kızartıyorum. Hiç tencere değiştirmeden aynı tenceremin içerisine bir miktar yağ alacağım. Ve şöyle soğanlarımı kavurmaya başlayacağım. Bu arada arkadaşlar ben döküm tencerede yaptığım için çok fazla ısındığından ocağımın altını kapattım. Soğanlarımızı böyle yavaş yavaş yumuşatarak pişirirsek çok daha lezzetli olacaktır yaptığımız yemeğimiz. Ben de bunu sağlayabilmek için önden biraz kapattım ve soğanlarımı yumuşattım. Hemen ardından doğradığım biberlerimi ekledim. Biraz kızarttıktan sonra domateslerimi ekliyorum. En başta da belirttiğim gibi domateslerim az olduğu için ben bu aşamada birazcık salçadan yardım aldım. Normalde bu tarz tariflerde çok da salça kullanmaya gerek yok. Domatesi bol tuttuğumuzda inanılmaz lezzetli oluyor. Ama ben böyle bir çözüm buldum ve yaklaşık 1 tatlı kaşığı salçamı da güzelce malzemelerimle birlikte kavuruyorum ve salçanın erimesi, lezzetlenmesi için de içerisine yaklaşık yarım su bardağı kadar da su ekliyorum. Birlikte pişireceğim. Biraz kıvam aldıktan sonra içerisine patlıcanlarımı ekliyorum. Bütün patlıcanlarımı üzerine yerleştirdikten sonra şöyle kalan suyunu da içine boşaltıyorum ve üzerine sarımsaklarımı gezdiriyorum. Böyle dişe gelmesinde bu tarz yemeklerde çok seviyorum sarımsağı. Hemen üzerine tuzumu ve karabiberimi gezdiriyorum. Ben taze çekilmiş karabiber kullandım. Siz toz karabiber de kullanabilirsiniz. Kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte yaklaşık yarım saat pişireceğim arkadaşlar. Bütün malzemeler özleşecek, yumuşayacak ve lezzetlerini birbirine verecekler. Yarım saatin sonunda şöyle kapağımı açıyorum ve gerçekten çok güzel görünüyor. Patlıcanları da şöyle bir kontrol edeceğim. Pişmiş mi diye. Zaten en zor pişen kısım patlıcan oluyor biliyorsunuz. Önden kızarttığımız için o da pişirme süresini etkiliyor. Bütün malzemelerimiz eşit bir şekilde piştiğine göre üzerine maydanoz, dereotumuzu koyup kapağını kapatıp soğumaya bırakıyoruz. Soğuk soğuk servis etmeyi tercih ediyorum ben yaz yemeklerini. Yoğurtla birlikte servis edeceğim. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen bana destek olun ve kanalıma abone olun. Videolarımı da beğenip paylaşırsanız çok memnun olurum. Bu arada sormak istediğiniz bütün sorulara yorumlar kısmından en hızlı şekilde cevap veriyorum arkadaşlar. Benimle bütün sorularınızı, fikirlerinizi buradan da paylaşabilirsiniz. Mutlaka dönüşlerinizi bekliyorum. Çok da keyifle cevaplandırdığımı tekrarlamak isterim. Yapacak olan herkese şimdiden afiyetler olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın
Görüşmek üzere.